Sadece birkaç gün içinde vücudunuzun kendi kendini temizlemeye başladığını düşünün. Enerji sisteminizin tamamen değiştiğini ve hücrelerinizin adeta gençleştiğini fark ediyorsunuz. Bu sıradan bir diyet ya da vitamin takviyesiyle asla olmayacak bir şey. Bilim bunu otofaji ile açıklıyor. 2016'da Nobel ödülü alan Yoshinori Ohsumi, hücrelerin açlık sırasında kendi hasarlı parçalarını nasıl temizlediğini gösterdi. Yani vücudumuz aç kaldığında kendi çöpçüsünü devreye sokuyor. Ama tabii ki herkes için aynı şekilde işlemiyor. Bazı riskler var. Bazı insanlar için bu süreç tehlikeli olabiliyor. Biz şimdi hem bu sürecin mekanizmasına bakacağız hem de nasıl daha güvenli şekilde uygulanabileceğini göreceğiz. Şimdi vücudumuz aç kaldığında ne yapıyor? İlk başta enerji için glikojeni kullanıyor. Yani karaciğer ve kaslarda depolanmış şekeri yakıyor. Bu genellikle ilk 24 saatte oluyor. Ama sonra işler ilginçleşiyor. Glikojen biter bitmez vücut yağ yakmaya başlıyor ve keton üretmeye geçiyor. Beyinde enerji için ketonu kullanıyor. Yani açlık beyninizi de çalıştırıyor. Burada devreye giren en ilginç mekanizma otofaji. Hücreler aç kaldığında kendi hasarlı parçalarını parçalayarak temizliyor ve kendini yeniliyor. Yoshinori Ohsumi'nin çalışmaları bunu laboratuvar ortamında göstermişti. Nobel ödülü de tam olarak bu keşfe verildi. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada kontrollü açlık yapan farelerin hücrelerinde hasarlı proteinlerin hızla temizlendiği görüldü. İnsanlarda da benzer mekanizmalar işliyor ama süresi ve güvenliği kritik. Kısacası açlık sadece kalori yakmakla ilgili değil, vücudun kendi bakım sistemini başlatmakla ilgili. Bu yüzden bazı araştırmalar kısa süreli açlığın yaşlanmayı yavaşlatabileceğini bile gösteriyor. Peki 5 gün boyunca aç kalırsak vücudumuzda neler oluyor? Gelin adım adım bakalım. İlk günler genellikle açlık hissi ve hafif yorgunluk ile geçiyor. Vücut glikojeni kullanıyor, kan şekeri düşüyor ama hormonlar hızla adapte olmaya başlıyor. İkinci gün glikojen depoları azaldıkça vücut yağ yakmaya başlıyor. Karaciğer keton üretmeye başlıyor. Yani enerji kaynağınız değişiyor. Beyin de bu ketonları kullanabiliyor. Burada ilginç bir değişim başlıyor 3. günde. Otofaji maksimum seviyeye yaklaşmaya başlıyor. Hücreler kendi hasarlı proteinlerini ve atıklarını temizliyor. Bu süreç laboratuvar çalışmalarıyla da doğrulandı. Örneğin farelerde 3. günden sonra hücre temizliğinin ciddi şekilde arttığı görülüyor. 4 ve 5. gün bu noktada metabolizma tamamen keton odaklı çalışıyor. Bağışıklık sisteminin bazı parametreleri güçleniyor, inflamasyon azalıyor ve hücre yenilenmesi hızlanıyor. Yani kısa süreli açlık vücudu adeta yeniden başlatıyor. Ama bu etkiler kontrollü koşullarda ve sağlıklı kişilerde gözlemleniyor. Açlık süresi ve yorgunluk çok kritik. Yanlış uygulanırsa riskler artıyor. Şimdi gelelim işin en kritik kısmına. Herkes açlığa dayanamaz ve bu süreç bazı kişiler için tehlikelidir. Öncelikle kas kaybı ve elektrolit dengesizliği en büyük risklerden biri. Uzun süre yemek yememek vücudun hem kas hem de mineral dengelerini bozabiliyor. Bazı çalışmalarda uzun süre açlığın özellikle yaşlılarda kas kaybını arttırdığı görülmüştür. Peki kimler yapmamalı? Diyabet hastaları yani kan şekeri düzensizliği ciddi risk oluşturuyor. Hamile veya emziren kadınlar hem anne hem bebeğin besin ihtiyacı çok kritik. Kronik hastalıkları olanlar kalp, böbrek veya karaciğer sorunları açlıkla daha da kötüleşebilir. Bilim insanları da kısa süreli açlığın kontrollü yapılması gerektiğini vurguluyor. Yani bu bir macera değil, bir nevi vücudun reset butonunu dikkatli kullanmak gibi. Kısaca açlık bazı faydalar sağlasa da herkes için güvenli değil. Peki uzun süreli açlık riski olduğuna göre vücudu benzer şekilde yenilemenin daha güvenli yolları var mı? Elbette var. Birinci yöntem aralıklı oruç. 16-8 yöntemi en popüler olanı. Yani 16 saat aç kalıp 8 saat yemek yiyorsunuz. Araştırmalar bu yöntemin hücre yenilenmesini ve insülin duyarlılığını arttırdığını gösteriyor. Örneğin bir çalışmada aralıklı oruç yapan kişilerde kilo kaybı ve inflamasyon düşüşü sağlandığı ortaya kondu. İkinci olarak sıvı detoksları. Sebze suları, kemik suyu veya bitki çayları ile yapılan kısa süreli detokslar vücudu aşırı zorlamadan temizlemeye yardımcı olabilir. Buradaki amaç hidrasyonu ve mikro besin alımını koruyarak hücre onarımını desteklemek. Üçüncü maddemiz kalori kısıtlaması. Aç kalmak yerine günlük kaloriyi %20-30 azaltmakta benzer fayda sağlıyor. Araştırmalar kalori kısıtlamasının yaşam süresini uzatabileceğini ve hücre yenilenmesini tetikleyebileceğini gösteriyor. Son olarak egzersiz ve uyku. Hareket ve kaliteli uyku hücrelerin kendini yenilemesini ve metabolizmanın düzenli çalışmasını destekliyor. Açlık kadar güçlü bir etki yaratmasa da güvenli ve sürdürülebilir bir yöntem. Yani vücudu yenilemek için illa 5 gün aç kalmak zorunda değilsiniz. Bilim olarak kanıtlanmış bu yöntemler çok daha güvenli ve etkili. Peki
Bunu denemek istiyorsanız nereden başlamanız lazım? İlk olarak vücudu bir anda 5 gün açlığa sokmak yerine kendinizi hafif açlıkla tanıştırabilirsiniz. Mesela akşam yemeğinden sabah kahvaltısına kadar geçen süreyi biraz uzatmak bile fark yaratıyor. Bu süreçte suyu asla ihmal etmeyin. Bazen sadece su içmek bile enerji seviyenizi yükseltebilir. Hafif yürüyüşler, esneme hareketleri, hatta kısa meditasyonlar bile vücudun yenilenme mekanizmasını destekliyor. Benzer şekilde kendi enerjinizi ve açlık hissinizi gözlemlemek de çok önemli. Böylece vücudunuzu dinleyerek süreci güvenli ve bilinçli bir şekilde yönetebilirsiniz. Yani bu sadece vücut için değil, aynı zamanda zihinsel olarak da bir deneyim. Aslında bu mekanizma o kadar güçlü ki günlük hayatınızda bile fark edebiliyorsunuz. Mesela bir öğün öğle yemeğini biraz geç yediğinizde veya akşam atıştırmalıklarını biraz azalttığınızda vücudunuz küçük çaplı bir temizlik başlatıyor. Kendi enerji kaynaklarını daha verimli kullanıyor ve hücrelerinizdeki hasarlı proteinleri temizlemeye başlıyor. Bu süreci hissetmeye başladığınızda sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da hafif ve enerjik hissediyorsunuz. Üstelik bu öyle gözle görülür bir değişim değil. Ama birkaç gün tekrarladıkça vücudunuz adeta size teşekkür ediyor gibi. İşin güzel tarafı bunu kontrollü ve güvenli şekilde yaparak büyük faydalar elde edebilirsiniz. Yani açlık sadece uzun süreler değil, küçük günlük uygulamalarla da vücudunuzun kendi bakım mekanizmasını aktive etmesini sağlayabiliyor. Uzun süreli açlık riski olabilir ama otofajiyi desteklemenin daha güvenli yolları var ve bunu günlük hayatınıza kolayca entegre edebilirsiniz. Öncelikle sabahları aç karnına bir bardak ılık su içmek sindirim hızlandırıyor ve hücrelerin kendini temizleme sürecini başlatıyor. Gün içinde kısa yürüyüşler veya hafif esneme hareketleri yapmak da metabolizmayı uyarmanın yanı sıra hücre yenilenmesini destekliyor. Beslenme alışkanlıkları da önemli. İşlenmiş şeker ve aşırı karbonhidratlar hücrelerde stres yaratabilir. Bu yüzden onları sınırlamak faydalı. Onun yerine sağlıklı yağlar, lifli sebzeler ve yeterli protein tüketmek vücudun kendi onarım mekanizmasını kolaylaştırıyor. Uyku düzeni de çok önemli. Hücreler gece boyunca onarılıyor ve yenileniyor. Düzensiz uyku bu süreci yavaşlatabilir. Ayrıca kısa süreli açlık hissi yaşadığınızda su içmek veya bitki çayı içmek bile hücrelerin temizliği için küçük ama etkili bir tetikleyici olabiliyor. Yani otofaji sadece 5 gün açlık yapmakla sınırlı değil. Günlük küçük müdahaleler ve bilinçli alışkanlıklar sayesinde vücudunuz kendi bakım mekanizmasını güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde aktive edebiliyor. Bu da hem fiziksel hem de zihinsel enerjinizi artırıyor. Özetle vücudumuz açlık sırasında inanılmaz bir kendini yenileme mekanizmasına sahip. Hücrelerimiz atıkları temizliyor, enerji sistemimiz değişiyor ve kısa süreli açlık bazı faydalar sağlayabiliyor. Ama unutmayın, bu süreç herkes için güvenli değil ve doğru şekilde uygulanmalı. Daha güvenli bir alternatif istiyorsanız aralıklı oruç, kalori kısıtlaması ve sağlıklı detoks yöntemleri işinizi görebilir. Peki siz bu tür yöntemleri denemeyi düşünüyor muydunuz? Yorumlarda paylaşın, merak ettiklerinizi mutlaka yazın. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hücre yenilenmesini destekleyen günlük alışkanlıklardan bahsedeceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.